Dankeschön. Was für Aber no ticket, eh? No problem. No problem, eh? No problem. No problem. Ama benim trafik cezalarım da var, ben eminim. Çok merak ediyorum ne kadar sürdü. Ne kadar sürdü? Ehliyet. Ehliyet, ilk defa. Buyur. Now we are forced to ask by rule. Brother, I like you. You are the face of Bulgaria. You're very humble. Thank you very You are a good reclam for Bulgaria, really. Thank you very much. Have a nice day, my friend. Tamam, bu gençlerle ben 9 Ağustos'ta Ankara-Yozgat arası, değil mi? Elza, görüştük. Evet İsa. Dönerciye girdim, tesadüf yine aynı çocuklar, ya bu kadar olamaz. Altında Audi Arifçoğlu transit gidiyor. Hey Audi, hey. Lan şimdi bir RS6 olacağı da altında var ya. Arkadaşlar selamun aleyküm. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu sefer bu kamerayı da ekledim sizlere arkadaşlar. O konuda çünkü yoğun talep vardı. Şimdi arkadaşlar Atatürk Havalimanı'nın orada Tayak adından çıktım. Yolumuz, istikametimiz Hollanda. Sizlere bugün şunu anlatayım. Ayrı bir yoldan yine gideceğim. Edirne Kapıkule, Sofya, Niš, Belgrad, Belgrad'dan Zagreb. Hani biliyorsunuz normalde ben o yolu seçmiyorum ama sizler için o yolu seçeceğiz bu sefer. Zagreb, Maribor, Linz. Oradan arkadaşlar Salzburg, Münih, Stuttgart ve son nokta, varış noktamızda Hollanda Venlo. Niye o yolu tercih ediyorum? Sizlerle paylaşabilmek için ve bu yolculuğumda da arkadaşlar Ferrari'mizin ne kadar yaktığını sizlerle paylaşacağım. Kilometre bazında nereden benzin aldım, ne kadar yaktı vesaire vesaire. Şimdi arkadaşlar aracımın gümrük vakti geçmiş. Yani Kapıkule'ye kadar zaten 3 gündür de sürmüyorum, park yerindeydi. Şimdi bunun cezası var mı? Var. Türkiye sınırları içerisinde yakalandığın an arkadaşlar aracınız bağlanıyor. Onu söyleyeyim baştan. Aracınızın bağlanması demek arkadaşlar bir hafta 10 gün. Çünkü önce polis bağlıyor aracı, polis otoparkına çekiyor. Geçen yıl başıma geldi o sebepten. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Aracı polis otoparkına çekiyorlar. Yazışmalar gidiyor geliyor gümrüğe, şu araca bağladık şu sebepten dolayı. Polisten gümrüğe, ikisi de ayrı bir bakanlık olduğu için Polis İçişleri Bakanlığı, Gümrük'te Ticaret İşleri Bakanlığı yazışmalar gidiyor geliyor. Ondan sonra gümrük diyor ki tamam getirin aracı diyor. %99 İstanbul il sınırları içerisindeyseniz arkadaşlar aracınız Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü'ne çekiliyor. Orada da işte arkadaşlar olan oluyor. Geçen yıl bayağı bir uğraştım ben o sebeple. Şimdi diyeceksiniz ki niye gidip halletmedin? Otelden Yeşilköy'e gitmek için araçla gitmen gerekiyor. Bu güzergahta polis durduğu zaman aracı bağlıyor arkadaşlar. Şimdi gel memura de ki abi ya şimdi Yeşilköy'e doğru gidiyorum gümrüğü uzatmaya falan de. Hani inandıramazsın. Yani diyeceğim o arkadaşlar kağıdınızı küreğinizi vallahi hani Türkiye'de bu işler gerçekten sıkıntı. Taahhütname diye bir şey var arkadaşlar. Memleketi terk ederken aracınız Türkiye'de ise taahhütname vermeniz gerekiyor. Bu taahhütnamede ne yazıyor? Devlete söz veriyorsun ki hani ben yurt dışındayken benim aracımı kimse kullanmıyor. Allah'tan onu değiştirdiler. Onun cezası şu an 4000 TL. Önceden aracın değerine göre ceza kesiliyordu. Binlerce euro ödeyenler oldu. Bir de benisem RS6'ya yazdılar öyle bir tane ceza. 6000 küsür euro ödedim. Şimdi yine düştük aynı hataya. Aracın gümrüğü geçmiş. İnşallah Kapıkule'ye kadar durdurmazlar. Şimdi Kapıkule'de çıkışınıza izin vermeyecekler mi? Verecekler. Cezasını ödüyorsun, çıkıyorsun. Ama Kapıkule'ye giderken bir çevirmeye girersen Allah hakkımızda hayırlısını versin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim. İnneke leminel murselin ala sıratin mustakim. Tenzilel azizir rahim. Konumuzu çektim, depomuzu doldurduk. İstikamet Kapıkule. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Ya nasip. Kapıkule'ye yaklaşık 250 kilometre yolum var arkadaşlar. Şu an saat öğlen 4.30 Türkiye saati. Arkadaşlar bu sene yeni. O yoldan hiç gitmedim. Salzburg Münih üzeri. Hayatta gitmedim. İlk defa gideceğim. O da sizler için bir yol durumuna bakacağım arkadaşlar. Ama 3 numara yerine her yolu tercih ederim bak emin olun. Hani bu Passau'dan giriş yapıyorsun. Nürnberg, Würzburg, Regensburg. Lan bu Burglar işte o Burg yollarını sevmiyorum arkadaşlar 3 numarayı. Zaten o 3 numaranın adı da üzerinde European Route. Yani Avrupa rotası arkadaşlar. Orası her zaman ya tadilatta ya kamyon ya. O yüzden 3 numara dışında bütün yollar benim için mübahtır arkadaşlar.
Yolda olan bütün arkadaşlarıma, kardeşlerime hayırlı yolculuklar nasip eylesin Cenab-ı Allah. Yarım kilo patatesli, yarım kilo da peynirli börek aldım arkadaşlar. Bunlar ilk etapta yetecek bize. Suyumuz var, sodamız var. Ya nasip. Şimdi arkadaşlar interaktif vergi dairesi diye bir şey var. Google'da girdiğiniz zaman yabancı plakaya yazılan ceza diye girdiğiniz zaman arkadaşlar orada cezalarınız çıkıyor. Ben dün akşam kontrol ettim. Şimdi zaten ceza vereceğim. Aracın gümrüğü geciktiği için. Ben de özellikle hani şu an ödemiyorum. Sistemden cezalarımı kabul ödeyeceğim. Siz de şahit olun diye. Bir 9.000 küsur lira cezam vardı. 9.000 küsür TL. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Bu 6 aylık sürede cezalar makul. Ödenebilir cezalar herkes için. 6 aydan sonra gümrük cezalar arkadaşlar dudak uçuklatacak şekilde emin olun çok ağır parçalayıcı yani böyle. Aracınız Türkiye'deyken de çıkışlarda taahhütname vermeyi unutmayın lütfen. O da çıkmadan vereceksiniz bak arkadaşlar. Çıktıktan sonra verdiğiniz an sistem görüyor onu. Taahhütnamenin ne zaman verildiğini ve sizin çıkış yaptığınız anı saniyesine kadar arkadaşlar. Yani artık sistem o kadar ilerledi ki itibariyle Kapıkule'ye gelmiş bulunuyorum. Lalapaşa kavşağındayım. Birazdan Kapıkule'den çıkışta da arkadaşlar A'yı sıfırlayacağım. Bakalım Hollanda'ya kadar ne kadar kilometre yapacağız. Arkadaşlar burası Kapıkule yolu. Kapıkule'ye az kaldık. Şimdi Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, Avusturya, Almanya, Hollanda. Yolculuğumuz böyle olacak inşallah. Vinyetlere gelelim arkadaşlar. Bulgaristan vinyet, Sırbistan yol parası, Hırvatistan yol parası, Slovenya vinyet, Avusturya vinyet, Almanya devam, Hollanda devam. Şimdi arkadaşlar bunlar hep dijital da alabiliyorsunuz. Hani bazen görüyorum böyle gümrüklerin girişinde çıkışında kuyruklar oluyor böyle. Hani yarım saat 45 dakika bekleyen abilerimiz arkadaşlarımız oluyor vinyet için. Yani kapılarda daha ucuz tamamen herkes haklı da. Şimdi çoluğa çocuğa orada eziyet çektirip beklemektense dijital olarak alın. Artık Avusturya önceden dijital vermiyordu. Avusturya'da Asfinag'da dijital veriyor vinyetler arkadaşlar. Dijital aldığınız zaman gümrüklerde beklemenize gerek kalmaz. Arkadaşlar bu gümrük yolunda biz de yavaş geçelim biraz. Buralarda tırcılar tırdan iniyorlar bazen. Karşıya geçeyim benzinle falan diyorlar abi. Ben şöyle efendi sağa geçeyim diye. Dikkatli olmamız şart. Özellikle de yaz sezonunda buralar tırla doluyor. Sıra sıra kuyruk. Gördüğünüz gibi bu sebepten de her tarafta çöp bidonları var. Yani onlar bile doluyor taşıyor. Gümrüğe girmeden önce kamyonları sola çekiyorlar arkadaşlar. Orada bir yerleri oluyor. Park yerleri. Kamyonları sağa çekiyorlar. Bizleri de sola çekiyorlar. Ege'ye yaktı ortalığı. Hani demek istediğim şu, yoğun olduğu zaman ya arkadaşlar hani yolunuzda hemen böyle en ufak bir yoğunlukta çevirmeyin öbür gümrüklere. Neden diyeceksiniz? Burası her zaman için daha bir uygun. Özellikle de çoluk çocukla gittiğiniz zaman. Niye diye tuvalet ihtiyacı var. Orada güzel bir alan yapmışlar gurbetçilerimize. Burada sırada beklemelerine gerek yok. Buradan alıyorlar oraya. Orada bir toplama alanı var. Aracınız yerinde herkes de sırayla geri gümrüğe alıyorlar. Yani demek istediğim şu. Pazargül olsun, İpsala olsun, Hamzabeyli olsun, Dereköy olsun. Bu gümrük kapılarında lavabo ihtiyaçlarınızdır, alışveriştir, şunlar bunlar. İmkansız yani arkadaşlar. Emin olun. Oralarda rezil olacağınıza gelin burada. Atıyorum hani orada 2 saat, burada 2 saat çok farklı oluyor. Burada biraz daha konforlu bekliyorsunuz. Onu da belirtmek istedim arkadaşlar. Açıkça yaklaşınca böyle tüylerim diken oluyor ya. Geldik. Tabii ki çıkışta bir resim alacağız. O da şart. Kapıkule Gümrük Kapısı. Allah aklımızda hayırlısını versin. Şimdi cezaları söküleceğiz. Bura polis. Poliste problem yok. Polis çıkışı vuracak. Bir sonraki kişi gümrük arkadaşlar. Olan orada olacak. Gidek vali.
Teşekkürler. Kolay gelsin. Allah razı olsun kardeşim. Size de hayırlı yolculuklar. Allah'a emanetsin. İyi korkuttun ama ha. Estağfurullah. Instagram'a bakıyordum bir de Mustafa abi deyince gelince. Dedik kaldık. Mustafa Bahçelioğlu. Evet. Ceza ödemeyeceksiniz siz Türk kimliğiniz varsa. Ha tamam. Cezası varsa benim gideyim beklemeyin yani. Yok. Tamam, biliyorum. Trafik cezası varsa burada işleminizi yapamadığım için gözükmüyor. Oradaki kayıttan sonra çıkacak yani. Tamam bro. Kolay gelsin ben. 6.30'a 5 var arkadaşlar. Bakın şimdi burada ne dedi? Ceza ödemeyeceksin dedi. Yani çünkü benim Türk kimliğim var. Elhamdülillah ki var Türk kimliğimiz. Evet inelim bakalım. Onlar ben size bildireceğim. Hatta orada çekeceğim onu da zaten çünkü cezalarım var. Hanımefendi sisteme giremediği için hani çıkışımı cezalar düşmüyor. Çünkü çıkışımı veremiyor. Aracın günü geçtiğinden irtibattayız canlar. Geldik sıra bizde. Memur Hanım kolay gelsin vallahi. Gecikmemiz var. Cezamız da var. Allah razı olsun. Zaten o bir haftanın cezası 300-500 TL'de fazla bir şey değil zaten. Ama benim trafik cezalarım da var ben eminim. Tamam. Çok merak ediyorum ne kadar çıkar. Bari çıkar ya bir 9-10 bin lira çıkar. Evet. Aferin bana değil mi? Ne kadar çıktı? Oh 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 oh. Ödeyelim ablacığım. Ne yapalım? Yani 1242 ile sadece yapmaz mı? Yapmaz onu ekleyebiliriz. Arkadaşlar selamünaleyküm. Bir 2-3 saatimiz gitti ama başardık. Ve ceza almadılar gümrüğü geciktiği için. Neden? Ben Türk vatandaşı olduğum için sistemde gözükmemiş ibraz edilmesi. İbraz etmemişim. O sebepten öyle oldu. Dilekçe yazdık. Müdür Bey'e imzalattık. Büşra ablamız da var burada. Allah razı olsun ondan. Bayağı bir yardımcı oldu. Bizim işimizi halletti. Aradan 3 saat geçti. Ama işimiz halloldu Allah'a şükür. Saat şu an 9'u 5 geçiyor. İşimiz halloldu. Bulgar'a giriş yapacağız Allah'ın izniyle. Bulgar'da görüşürüz arkadaşlar. Tam 3 saat 15 dakika oldu arkadaşlar. Bulgaristan'a giremedim. Normal şartlarda şu an Sırbistan gümrüğünde olmam gerekiyordu. Ama her zaman gibi dediğimiz gibi ne diyoruz arkadaşlar? Geç olsun güç olmasın. Kazaz belası inşallah. Bakacağız ya nasip. Buyurun. Sigorta? Ehliyet. Ehliyet. İlk defa. Buyur. It's the first time that somebody asked me my ehliyet. Really? Really? It's going to be every time after because usually we need to ask, Aha. but now we are forced to ask. Aha. Definitely. By rule. Aha. So, yeah. Brother, I like you. You are the face of Bulgaria. You're very humble. Thank you very much. Thank you very You much. are a good reclam for Bulgaria, really. Thank you very much. Have a nice day, my friend. Have a nice trip safe to Holland. Thank you very much. Ciao. Vallahi öyle ha, adam sorduğumuz soruya efendi cevap verdi. Oh. Merhaba. Merhaba. Türk müsün? Evet. Hangisi model bu? Portofino. Burası bu mu? Rahat değil galiba. Rahat ya. Ha? Rahat. 620. Toyota Foreno. Konuşuyor. Baz verim. Ama no ticket ha. No problem be. No problem be. No problem. Tamam. Valla no problem diyor ya no problem. O zaman gideceksin. Adamlar işini yapıyor. Problem yok. Bakacaklar. İşine bakacak. Biz işimize bakacağız. Yola devam. I have a... Yes. I have vignette. Vignette Lukoil benzin. I have electronic. Aha. Electronic vignette I buy it. Ah, okey. Okay. Okey. Bye. Gaz. Gaz. But no ticket eh? No problem. No problem. Okay. Arkadaşlar bu işler böyle. Şimdi ilk işim benim şu ön camı temizlemek. Şimdi Türkiye saati şu an 21.45. Avrupa saati 20. Yani Bulgar'a girer girmez saat 1 saat geri geliyor arkadaşlar. Bunu da aklınızda bulundurun. Bulgar'a girmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Hayırlı yolculuklar cümleten. Hürmetler.
Arkadaşlar Kapıkule'den giriş yaptık. Svilengrad'a doğru geçiyoruz. Svilengrad'dan da Sofya, yani neticede Sofya. Ha, bakın arkadaşlar buradan az bir yavaşlayayım. Görüyorsunuz ilk sapakta bir şey yok. İkinci sapak Yunanistan, Greece diye veriyor. Yunan'dan gitmek isteyenlere, onu ben giderken RS6 ile gittim. Bakmadıysanız o videoda Sıla yolu 2024 3. Bu 4 oluyor. 8 kilometre olmuş arkadaşlar Bulgaristan'a gireli. Birazdan benzinlik gelecek. Orada bir depomuzu dolduracağız. Dayak adında depoyu doldurmuştum. Bakalım kaç kilometre geldik. Arabamız ne kadar yakmış. Evet arkadaşlar, camımızı temizledik. Bakalım 250 kilometreye kaç litre alacak. Depo 65 litre arkadaşlar. 250 kilometreye gördünüz arkadaşlar. Kartla ödeme yapacağım. Kartla ödeme yapacağım için arkadaşlar tam olarak euro fiyatında size söyleyeceğim. €85 benzin almışız ve kaç litreydi? Tam 52,5 litre. Arkadaşlar bakın burada Kalatina Kulata yazıyor. Sofya çevre yoluna gelmiş bulunuyoruz. Ama Sofya çevre yolunda ne diyorsa onu gidin. Genelde duruyor arkadaşlarımız. Bakın arkadaşlar Kalatina Kulata. Burası Sofya çevre yolu. Direkt giderseniz Sofya'nın içine giriyorsunuz. O da hiç mantıklı değil bana sorarsanız. Ama ben de size dürüst olayım. Bazen oluyor gece vakitleri değil de gündüz içinden geçebiliyoruz. Yapmışlığım var yani. Aslında gündüzde çevre yolunu bulan. 255 kilometre gelmişim. Benzinlikten buraya kadar. Kapıkule'den buraya kadar da 280 kilometre. Yani arkadaşlar Bulgaristan'a çıkmaya az kaldı. Arkadaşlar bakın burada Burgaz veriyor. Burgaz'dan inmiyoruz. Burgaz'dan sonra Kalotina veriyor. Kalotina'dan sağ. Burada da genelde aşağıda dayıoğulları, amcaoğulları, teyzeoğulları, halaoğulları filan sülale toplanıp bekliyorlar. Bakacağız. Kalotina tabelalarını takipte kaldığınız müddetçe sıkıntı olmaz arkadaşlar. Hemen sağ, bir daha sağ. Burada Kalotina'yı yine veriyor. Bakın üstte mavi, altta Kulata. Kalotina Kulata. Bu tarafa doğru gideceksiniz. İleride bir sapağımız daha var. O da Kalotina. Zaten Kalotina'da sınır kapısının orası arkadaşlar. Bulgaristan, Sırbistan sınır kapısı. Normal şartlarda eğer Kapıkule'de bu kadar beklemeseydim Zagreb'e kadar devam ederim diyordum. Şu an plan Belgrad'da konaklayacağız arkadaşlar. Belgrad'da da şöyle bir 354 kilometremiz var. Arkadaşlar bak 1 Kalotina, 2 Kalotina, 3. sabah Kalotina, bu da 4 oldu ya. Sofya çevre yolu, bu 4. Kalotina tabelası. Kalotina 55 kilometre kalmış Gümre'ye. Bakalım bir Kapıkule'den buraya ne kadar gelmişiz? Evet 303. Yani Gümrüğü de katarsa 350 kilometre filan arkadaşlar. 350 ile 360 arası. Tam çıkışta bir tane benzinlik var. Oradan da benzinimizi alacağız. Tam kilometremizle yaktığımız yakıtı da sizlere bildireceğiz. Ya Sofya çevre yolunda arkadaşlar Kalotina'yı takip ettiğiniz müddetçe direkt sizi Sırbistan gümrüğüne götürüyor. İleriden bir sağ daha yapacağız arkadaşlar. 5 tane sapaktan indik. Buradan sağa doğru evrilelim. Çünkü birazdan Kalotina'ya sağa döneceğiz. Bu da son dönüş. Kalotina'ya kadar bu da 5. Burada da genelde böyle köşeyi döner dönmez selam aleyküm diyorlar. Buradan sağ yapıyoruz arkadaşlar. Çukurlar var, onlara da dikkat ediyorum biraz. Burası biraz şehir içi arkadaşlar. Hani buralarda hani gidiş, hani çift gidiş çift geliş ama yine de sakin gidin. Burada da haklar var değnekle önüne atlamaya. Ellerinde genelde oluyor öyle bir değnek. Zıplayıveriyorlar. Birazdan yol otoban olacak. Otobanda problem yok. Ya orada en fazla
radar çeker. Bu yol bizi direkt Gümrük'e düşürecek arkadaşlar. Benzinliğe gireceğim. Benzinlikte görüşürüz. Arkadaşlar Sırbistan sınır kapısına gelmiş bulunuyorum. Tırlar sağda gördüğünüz gibi bayağı bir yığılmış durumda. Ben de şuradan U çekeceğim. Karşıda benzinlik var. Orada bir depomu dolduracağım. Lav alacağım. Lav ihtiyacı derken Gümrük'e giriş yapacağım. 9 litre aldı. Bakalım kaç kilometre, kaç para? 49 litre benzine ne kadar vermişim? 81 euro ve 332 kilometre yapmışım arkadaşlar. Hemen gösterelim. 332 kilometre. Gümrük'e geldik arkadaşlar. Sırp gümrüğüne. Birazdan devam. No problem. Okay. Thank you. Bye bye. Arkadaşlar kontrol yapıyorlar gördüğünüz gibi. Vinyet kontrolü. Plakayı kontrol ediyorlar. Vinyet varsa devam, yoksa in aşağı ceza paket. Evet. Hoş geldin Sırbistan. Teşekkürler, iyi akşamlar, kolay gelsin. Gelelim Sırbistan'a. Bulgarı çıktı arkadaşlar. Sırbistan'a giriş yapacağız. Sırp'tan da Hırvat'a önce konaklayacağız arkadaşlar Belgrad'da. Çünkü saat oldu 11.30'da, bayağıdır da yoldayız. Bakacağız. Evet, herhalde ararlar burada ya. Gece yapmayın ya bunu bana ya. Şuradan bilgi vereyim arkadaşlar. Macar üzeri gidiş veya gelen arkadaşlar, Hollanda'ya doğru veya Almanya'ya doğru gidiyorsanız Macar üzeri, Keşkemet'i geçince sol tarafta Flow Hotel var. Çok güzel. Yeni yapıldı, birkaç yıl oldu. Yani normalde böyle şu otel bu otele gidin demek istemem ama tam yol üstü böyle. Cincik gibi bir yerden öyle pek bir şehir içine falan girmenize çıkmanıza gerek kalmıyor. O sebepten rahat oluyordu. Bugün öyle bir şansımız yok. Biz de Belgrad'da kalacağız. Gidelim. Gideyim. Git hadi git dedi. Git senden mi uğraşacağım dedi. Evet güzel de dedi. Ben de ondan uğraşmaya pek niyetim yoktu. Sim kart alacağım da arkadaşlar. Bağlantıda kalmak güzel bir şeydir. Evet burası açık. İnternetimizi de aldık. Yolumuza devam ediyoruz. İstikamet Belgrad. Hadi gidelim. Arkadaşlar Niş'le Belgrad'ın arasında bir şeyler yiyebiliriz. Ben de öyle yapacağım şu an. Bir şeyler yiyip öyle devam edeceğim inşallah. Şaşkınım bundan, kusura bakma abi güzel. Önce bir mercimek alayım abi. Sonra bir pilav hafiften kuru olsun üzerinde. Ama etine gerek yok abi. Suyuna da gerek yok. Az bir şey koy. Aynen. Burası Sırbistan arkadaşlar. Çorba, kuru fasulye, pilav. Oo. Karnımızı doyurduk. Otele de az kaldı. Tumulur yatarım. Otelde görüşürüz arkadaşlar. Belgrad'a gelmiş bulunuyoruz. Para gişelerine ödememizi yapıp devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Buyur dayı oğlu. Hoş geldin Belgrad. Vallahi şimdi gidip de güzelce yatmak var arkadaşlar. Belgrad çok güzel arkadaşlar. Bak emin olun Türkiye'den de vize gerekmiyor Sırbistan'a. Gelin, gezin, görün. Osmanlı tarihi çok büyük burada. Çoğu eserlerimiz de duruyor. Sahip çıkılmış yani burada. Görmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar günaydın. Belgrad'da geceledik. Çok güzel bir otel. Çok da rahat ettim. Kahvaltımızı yaptık. Duşumuzu aldık. Let's go home. Hava birazcık yağmurlu, o yüzden aracı wet mod alacağız. Şimdi arkadaşlar Belgrad'dan Zagreb'e doğru yol alacağız. Herhalde şöyle bir 400 kilometre. Zagreb'den sonra ben Maribor dedim ama Maribor Kraz üzerinde gidebiliyorsunuz. Münih'e. Zagreb, Ljubljana, direkt Salzburg'da. Villach, Salzburg. Villach üzerinde gidebiliyorsunuz. Bakalım ne olacak, neler bitecek. Aha, otobanı verdi. Birazdan ödeme kişileri gelir arkadaşlar. Şimdi bak burada Novi Sad'ın ev veriyor. Birazdan ayıracak. Novi Sad Macar'a doğru. Biz ise Zagreb'e doğru devam ki. Buradan Budapeşt Novi Sad sağ veriyor. Biz direkt gidiyoruz.
Niş de veriyor oradan. Niş sola geliyor. Burası çevre yolu yani, anlayacağınız arkadaşlar. Belgrad içinden direkt böyle yardık. Öyle. Tiketimizi alalım. ...435 kilometre. 69 litre benzine 123 euro. Hadi gidelim arkadaşlar. Ödeme yerine geldik arkadaşlar. Burada otoban parasını ödüyorsun. Hemen arkası zaten gümrük, Hırvat gümrüğü. Hadi görüşürüz. An itibariyle Sırbı çıkışına gelmiş bulunuyoruz. Absolutely, I can start the car. Okay, no ticket, eh? Okay. Eyvah. Thank you. Arabayı stop etmemin sebebi arkadaşlar biraz gürültü yapıyor yani. Şimdi bir şey sorar, cevap veremem, sıkıntı olur, problem olmasın diye. Hoş geldin Hırvatistan. Arkadaşlar şimdi istikamet Zagreb. Zagreb'den Ljubljana, Slovenya yani. Ljubljana'dan da Villach, Salzburg. Evet arkadaşlar bakın burada otobanı kapattılar. Otobanı kapatmalarının sebebi burada trafik kontrolü gibi bir şeyler var. Selam patron. Bayağı büyük bir kontrol var arkadaşlar. Hayret. Bize dediler davay. Biz de davaylayalım. Zagreb'e 100 kilometremiz kaldı ve hava bu durumda. 12 derece, acayip yağmurlu. Eve de daha 1400 kilometre var. Evet, 1000 kilometre geldik. İyi geldik ya yine Allah'a şükür. Çok merak ediyorum, Slovenya'ya girerken gümrük var mı acaba? Hep beraber göreceğiz. 54 euro 41 kuruş, 28.19 litre. Bu işler böyle arkadaşlar. Hadi gidelim. Yoruldum arkadaşlar. Hava berbat. Vallahi yağmurlu hava yoruyor. Aracın bed modu da olsa, yani yağışlı modu da olsa yine de rahat edemiyor insan. Zagreb'e geldim arkadaşlar. Bir 20 kilometrem kaldı. Dediğim gibi buradan Ljubljana, Villach, Salzburg, Münih. Burada makine ödüyoruz arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar Ljubljana ne kadar buradan? Salzburg buradan 460 kilometre. Ljubljana'da 160 kilometre. Zaten Zagreb'den sonra sınır o kadar uzak değil. Sınırda görüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar vallahi çok yoruldum. Zagreb'i geçtik. Yağmur bayağı yoruyor. Ljubljana'ya 120 kilometre var. Benzinle durayım da biraz istirahat molası. Hani yorulduğunuzda öyle babam de babam gideceğim. Kolay olmasın. Vaktinde durun.
Vaktinde molanızı yapın, istirahatinizi edin. Ona göre yolunuza devam edin. Biraz uyuyacağım. Parkını çekip bir yarım saat kestireyim ya. Oh, hadi eyvallah. Gümrük yok bence ya. O önceden de yok gümrük ya. Yine de polis duruyor olabilir. Hırvat'ı çıktık. Bak arkadaşlar, Slovenya vinyeti. Burada satılan yerler var. İsterseniz buradan alabilirsiniz. Ama ben dijital olarak aldım. Allah Allah, kontrol var. Hırvat'ta yoktu. Burada var. Geçen yılın 1. ayında geçmiş. Hırvatistan Euro'ya. 2013'te de Avrupa Birliği'ne katılmış. Neyse bakacağız. Thank you. Bye. Slovenya hoş geldiniz arkadaşlar. Gidelim Villach'a doğru. 37 litre arkadaşlar. 270 kilometreye 37 litre arkadaşlar. 270 bölü 37 1'e 7,5 yakmış. Bu demek oluyor ki az yakmış. Niye diyeceksiniz? Çünkü hava yağmurlu, doğru düzgün süremiyorum. Haşat oldum zaten. Ljubljana'yı geçtik. Villach'a doğru gideceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Ya nasip. Bir yerde de konaklayacağız. Münih olur, Salzburg olur. Hele bakalım gidebileceğimiz yere bağlı. Nereye kadar gidebileceğiz? Ya arkadaşlar işte bu tarz havalarda Audi'mi çok arıyorum ya. Vallahi diyorum. Bu havalarda Audi'mi çok arıyorum. Bu tarz havalarda bu tarz arabalar sıkıntı. Arka çekiş. Arkadaşlar Villach'a doğru geçiyoruz. Tünel parası olabilir. What is this? Tünel. Dedim ya arkadaşlar, tünel parası. Thank you. Ne kadarmış bu tünel? 7864 metre. Wow. Neredeyse 8 kilometrelik bir tünel. Bence Gümrük'e geldik. Evet. Şaka ya, kontrol var ya resmen. Şuradan bak da hop. Hani dur dese kontrol edilecek. Allah Allah, ben şaşırdım ya. Avusturya'ya girdik şimdi. Arkadaşlar benzinle durmam lazım benim. Niye diyeceksiniz? Araç acil durum aldı geldi. Yani gitmiyor. O yüzden böyle tıngır mıngır benzinle kadar gideceğiz bakalım. Bak her şeyde vardır bir aile arkadaşlar. Yani bak bütün gündür hava yağmurlu. Yavaş gidiyor. Eğer yağmurlu olmasaydı biraz yüklenecektim. Tamam biraz bayağı yüklenecektim arabaya. Belki daha büyük bir sıkıntı açacaktı. Yolda kalacaktı. Bir şeyler olacaktı. Cenab-ı Allah da ona göre kışına veriyor. Her zaman pozitif olacaksın ya. Vallahi pozitif olacaksın her zaman. Kalırsan da onda da vardır bir hayır. 3 kilometre kaldı arkadaşlar benzinle. Hatta bir kendine gelsin. Bir stop ettik. 5 dakika sonra devam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım arkadaşlar, bir daha bir deneyelim. Motor management lambası hala yanıyor ama gideceğiz. Ya arkadaşlar vallahi diyorum, bu sıra yolu bizi bayağı yordu. Zannediyorum. Bak ana. En sıkıntılı sıra yollarından birisi bu yani. Ben böyle hiç olmalıydım ya. Senin Salzburg'da ne işin var? Villach'ta ne işin var? Demin baktım hava durumlarına da oralarda. Şimdi ben Dresden, Leipzig oralarda olmam gerekiyordu ya. Ama sorun yok. Her şey sizin için. Allah için hani yollar çok güzel. Yollarda problem yok. Yağmur olmasa hiç bir problem yok. Bu arada 80-90-100'le de yol bitmiyor ki. Vallahi bitmiyor. Güzergahta problem yok. Hani öbür taraflarda sıkıntı olduğu zaman buradan kaçabilirsiniz. Ben şans işte yağmura denk geldim. Yoksa şimdi çoktan
Veya Stuttgart'ta döner yiyordum. Döner dediğiniz aklıma geldi ya. Salzburg'da bir döner yiyelim ya. Ya altında Audi, hemen gösterelim arkadaş. Altında Audi herifçoğlu. Transit gidiyor. Adamlar 140, 150. Hey Audi hey. Lan şimdi bir RS6 olacağı da altında var ya. Abi maşallah ya, bu nasıl bir yağmur böyle ya. Arkadaşlar hani Belgrad'dan çıktım. Hani yağmur kesilmedi ya, bütün Hırvat'ı yağmurlu geçtik. Slovenya yağmur, Avusturya'ya girdik yağmur. Her günümüze şükürler olsun. Salzburg'a bir 170 kilometre kaldı. Oradan Münih'te vardır herhalde bir 60-70. Paternyon diye bir köyün içine girdim arkadaşlar. Ne işim var diyeceğiniz de. Kebapçı buldum. Acıktım. Geldik yana. Gidip de bir yiyek bağım. Şokta mısın? Ne yapıyorsun abi sen burada? Eve gitmeye çalışıyorum vallahi diye de. Baktım 10 kız kebap şeyde yemek yemeye geldim abi ya. Böyle bir şey olamaz. Vallahi olamaz, billahi olamaz. Allah Allah. Hemen aramam lazım. Kim arıyor? Bak şimdi. Allah Allah. Şu an şoktayım. Kim arıyorsun abi? Evet. Allah Allah. Kolay Elim gelsin. ayağım titriyor şu an. Abi yapma ya. Ensar hazır mısın? Bak kim geldi? Annen nerede? Ablacığım merhabalar. Alo, alo okey. Hoş bulduk abla, nasılsınız? Gelin istiyorsanız. Vallahi böyle bir şey olamaz ya. Terledim ha şu an. Her şey nasip ama benim karnımı doyuracağız mı? Karnını doyururum abi. Eyvallah. Sıkıntı yok. Ayıp ediyorum. Ama hesap öderim, vallahi yoksa yemem. Tamam öde. Ha tamam. Şansa bak ya, sülalecek takipteler. Abla tanıdı, çocuklar tanıdı. Gel gel gel. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. İyi misin? Sen nasılsın paşam? İyiyim sen? Allah'a şükür. Arkadaşlar inanmayacaksınız. Bak vallahi billahi böyle tevafuk olamaz. Billahi geçtim. Burada bir dönerciye girdim. Abi beni yiyecektir neredeyse. Allah razı olsun. İyiyim değil mi? Evet iyiyim. Baba bu gençlerden ben 9 Ağustos'ta Ankara Yozgat arası değil mi? Enzar görüştük. Evet İsa. Değil mi? Evet. Dönerciye girdim. Tesadüf. Yine aynı çocuklar ya, bu kadar olamaz. Sonra açtık. Oldu mu? Evet oldu. Şansa değil mi ya? Çok şanslıyım. Vallahi çok. Ben Sen de değil. şanslıyım olsun. Evet ama en çok ben şanslıyım. Tekrar gördüm seni Ensar. Ben de ayık oldum bizi. İnanmadın değil mi? İlk sandım ki Ben de böyle inanmadım. İçeri girdik inanmadı. İçeri girdi dedim kesin ya tır şoförünün için. Nasip. Bak vallahi diyorum, az önce şurada otobanda şeye durdum. Rastasyona. Akşam namazını kıldım orada. Dedim bir yemek yiyeyim. Girdim Google'a, vallahi burayı gördüm, dedim sürekli. Nasibe bak. Arkadaşlar inanmayacaksınız ama tevafuk anca bu kadar olur. Emin olun. Şimdi Villach'tan girdim. Slovenya, Avusturya Villach'tan girdim. İlk benzine gördünüz. Shop yok, mop yok, dedim bir dahakine gideyim. Öbürüne vardık. Orada da yemek yiyecek bir şey yoktu. Biliyorsunuz, dedim ben bir döner yiyeyim. Random girdim. Onkel kebap diye. Abi içeri girdim. Arkadaş topladı kalktı, abi dedi hoş geldin, ben seni tanıyorum, hemen evi aradı, eşini, ondan sonra çocukları. Benim jeton düşmüyor daha, vallahi jeton düşmüyor arkadaşlar daha. Neyse anlatıyor diyor, X5'den diyor, abi de X5 var. Ankara'da diyor şeye giderken diyor, Ankara'ya giderken diyor arkamdan bayağı yapıştırdık, arkamdan geldin diyor. Beni solladın, geçtin, benim jeton düşmüyor hala, düşmüyor. Benzinliğe durdum Elma Dağı'nda. Dedim bir Yavuz Selim'e uğrayayım, ne yapıyor, ne ediyor diye. Bir de bu abi geldiydi orada. Ama ben hatırlamıyorum tabii demin. Çok sağ olasın. Abi zor yetiştim ya. Bir fotoğraf alalım mı? Al sen de bir tane. Sağ ol, teşekkür Hadi ederim. resim de al. Anlatıyor. Ben de hiç jeton, hani elim ayağım titriyor diyor. Biz diyor seni çağırdık diyor. Hani şimdi baktım Instagram'da mesaj attılar. Harbi çağırmış. Abi burası bizim mekan, buyur gel. Hani ben bu yoldan geçeceğim. Bak vallahi billahi tüylerim tiken oluyor. Arkadaşlar ben bu yoldan geçeceğim.
ve onun mekanını bulacağım ve gidip yemek yiyeceğim. Şokum ya. Bak Allah seni inandırsın şokum. 9 Ağustos'ta hatta paylaştığım videoları geri gördüm. Baktım abi çocuk geldi, Ensar oğlu, abla geldi, öbür ufak oğlu geldi. Abi videolarda onlar. Ya ben böyle vallahi diyorum hani bu kadar tuhaf olmaz dedim zaten Sait abiye. Abi dedim keşke başka bir şey dileseydin Cenab-ı Allah'tan. Beni ne öğreteceksin? Hani abi içeride şok ama o şok atlattı sonra ben şoka girdim. Dedim olamaz böyle ya. Ve hala öyleyim. Allah razı olsun. Yemeğin parasını da almadılar. Ama beni iyi kekledi. Göreceksiniz onu da zaten. Ekler Ömer abi. Editör. Dedim hemen oyundur arkadaşlar ya. Böyle gittiğimiz yerde ödemeden yiyip bak o dedi he tamam ödeyeceksin tamam dedi. Ondan sonra da almadı kekledi beni Sait abi. Arkadaşlar vallahi diyorum ev aradı. Çoluk çocuk kafayı yedi. Yenge dersen öyle keza. Ya dedim ne oluyor hani bu kadar sevinç? Sonradan anladım. Vallahi en az onlar kadar ben de sevindim hani. Dedim Sait abi dedim keşke Cenab-ı Allah'tan başka bir şey dileseydim. Nasip ya vallahi diyorum nasip. Şu an zaten hava iyi olsaydı bir de gündüz çocukları bir gezdirirdim vallahi. Ensar aslanım borcum olsun. 2 ay ilk sefer görüştük. Herhalde bir daha sefer yine görüşürüz. Söz seni bir turlayacağız. Artık mecbur kaldık. Ya işte Cenab-ı Allah böyle insana dost kazandırıyor. Vallahi diyorum arkadaşlar. Dualarımızdasınız ailecek. Hürmetler. Arkadaşlar istirham ediyorum. Billah'tan sonra Google'a girin. Uncle kebap yani İngilizce'de amca kebap. Bir uğrayın. Bak hani ya Sait abi diye demiyorum. Baksa Allah inandırsın. Hani reklamını da yaptığımdan değil. Vallahi çok lezzetliydi döneri. Emin olun. Yani bana özel yaptı diye değil. Vallahi diyorum. Allah yukarıda arkadaşlar. Yoldan geçerken uğrayın arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar acayip bunaldım ya. Yeminle acayip bunaldım. Bir saattir şu kamyonda peş peşe gidiyoruz ha. Bir de birazdan camda folyo var herhalde. Herhalde değil var. Folyodan dolayı da düzgün göremiyorum. Gördüğünüz bayağı berbat gözüküyor cam. Folyoyu sökeceğim camdaki. Bir Sıla Yolu videolarıma baktıysanız oralarda birkaç defa da söyledim zaten. Avusturya'yı neden tercih etmediğimi, yok tünel kapalıydı, yok şuydu buydu derken bak 4 tüneli kapattılar, şehir içine verdiler. Ve saatte 40 ve 45 kilometre hızla ilerlemekteyiz. Almanya'ya giriyoruz arkadaşlar. Burası Münih tarafı. Aferin bize. Şimdi burada gümrük yok arkadaşlar. Ama tahmin ediyorum Dresden'den giriş yaptığımda da öyleydi zaten. Tahmin ediyorum birazdan Almanya sınırları içerisinde Bundesrepublik Deutschland Willkommen. Almanya'nın sınırları içerisinde bir kontrol gibi bir şey olur gibi düşünüyorum. Devam ediyoruz bakalım. Birazdan benzinliğe duracağım. Orada yine gereken bilgileri vereceğim sizlere. Eve varınca da tam kapının orada bir benzinlik var. Orada depoyu fullerim. Tam litreyi de kilometreyi de orada sizlere veririm. Bay bay. Arkadaşlar tam tamına 356 kilometre yol gelmişim. 40 litre benzin. 356 bölü 40. 1'e 8.9. Oncağızda olsun hani 40-50 ile geldik. Aldım iyice ya. Allah'tan yağmur biraz azaldı şimdi de. Devam edebiliyoruz. Münih'e bir 50 kilometrem kaldı arkadaşlar. Sıkıntı yok. Devam. Araba kendine acil durum aldı. Yine. Yoksa buraların tozunu attırırdım arkadaşlar da. Bakacağız. 5 kilometre sonra benzinlik var. Oraya bir duralım. Bir kendimize gelelim. Bakayım ya herhalde burada da konaklayacağım gibi. Çünkü inanın bayağı bir yoruldum. Arkadaşlar merhabalar. Allah peynir ekmek yiyordum. Az önce benzin aldım. 380 kilometre
62 litre benzin. Litresi 2 lira 60 kuruş. Almanya'ya hoş geldiniz. Bulgaristan'la Almanya arasında tam 1 euro fark ediyor. Tam 1 euro. Yaklaşık 5 kilometre kaldı eve. Ama benim köşesinde de benzinlik var. Orada depoyu dolduracağım. 61 numara tam Venlo'ya kadar devam ediyor arkadaşlar. Ya bundan sonra sapak yok. Sağa doğru dönelim. Koblenz 61. Bir kilometre kaldı Hollanda'ya arkadaşlar. Arkadaşlar sizler için Hırvatistan, Slovenya, Avusturya üzere geldik. Yollar güzel, hiçbir sıkıntı yok. Tertemiz. Gerçi bütün yollar artık öyle de. Hani yine de sizler için videoyu çekmek istedim. Hollanda'ya girdik arkadaşlar. Hoş geldin. Welcome in Nederland. Arkadaşlar son bir depo daha alacağım eve varana kadar. Onu da söylerim size. Bir de benim köşesinde orada da depoyu dolduracağım. Tam kaç litre gittiğini öylece belirlemiş olacağız. Güzergahta sadece ufak bir değişiklik yaptık arkadaşlar. O da şudur. Münih'ten Stuttgart üzere gittik. Stuttgart'tan normalde Heilbronn üzere gidecektim de Karlsruhe üzere gittik. Orada pek fark yok. Çünkü Karlsruhe yolu biraz daha büyük. Üçlü otoban. Daha rahat edersiniz. Eğer olur da bu yolu tercih ederseniz. Yıl 2024. Bu Sıla yolu 4. video. 5 de gelecek, 6 da gelecek. Ama 5 değil de 6'yı Romanya'dan geleceğim. 75 litre. 75,5 litre aldı ve 495 kilometre. Ne demekmiş bu? Bir bakalım arkadaşlar. 1'e 6,5 yakmış. Eyvah eyvah. Sıla yolumuzun sonuna geldik. Allah'a binlerce şükürler olsun. Kazasız belasız bunu da atlattık. 4. sıla yolumuz bu sene. Eve varıp sıcacık bir duş. Açalım. Arkadaşlar baktığınız için çok teşekkürler. Bir dahaki Sıla yolculuğunda görüşmek dileğiyle veya bir dahaki vlogda, bir dahaki videomuzda yalnız bırakmadığınız için de çok teşekkürler. Hürmetler, hayırlı günler.